topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Ama bu kadar mı? Yani toprağa dönüp orada sonsuza dek öylece yatıp kalacak mıyız? Sonrası yok mu? Peki toprakla tedavi imkanı yok mu? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz, öyle mi? Allah da yine onlara bir yanıt veriyor. Evet, parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Ölüler diyarının zalim kraliçesi Persefone, bahar kraliçesi Persefone, ilkbahar ile hayat getirir, sonbahar ile de ölümü. Merhabalar, kanalımızın yeni bir konusuyla yine karşınızdayız. Bu seferki konumuz topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Evet, Hollywood filmleri sağ olsun inceden bu ayeti dünya üzerinde bilmeyen kimse kalmadı artık. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Ama bu kadar mı? Yani toprağa dönüp orada sonsuza dek öylece yatıp kalacak mıyız? Sonrası yok mu? Peki toprakla tedavi imkanı yok mu? Semavi dinlere ve semavi olmayan dinlere göre topraktan tekrar geri çıkacağız. Yani toprağa gitmek bir bitiş değil. Tabiatta her şeyin bir döngü içerisinde olduğuna bakarak neden biz de dönmeyelim ki? Dünya milyarlarca yıldır bıkmadan, usanmadan güneşin etrafında dönüyor. Ay da dünyanın. Ağaçlar her sene yapraklarını yeniden döküp yeniden yeşilleniyor. Her sene kış yeniden geliyor ve her sene yeniden kar yağıyor. Nisan'da da yağmur. Kur'an-ı Kerim'de yeniden dirileceğimizi pek çok ayette bildiriyor. Ama zaman darlığından dolayı size şimdilik sadece şu 3 ayeti örnek olarak sunabiliyorum sıralı olarak. İlk olarak inanmayanların ağzından bir ayet var. Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz, öyle mi? Safat suresi 53. ayet. Allah da yine onlara bir yanıt veriyor. Evet, parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet suresi 4. ayetti bu. Ve nihayet nihai sonucu bildiriyor artık Allah. Başımıza gelecek olan şeyi. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Yasin suresi 51. ayet. Bu ayetleri mitolojiyle de açıklamaya çalışalım. Yine meşhur Eleusis gizemlerine bir atıfta bulunacağız. Eleusis gizemlerinde Persefon ve Hades aşkı ile aslında ölümden sonraki hayatın var olduğu anlatılmıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Hades bir hileyle sevdiği kızı Persefone'yi evlilik amacıyla kaçırıp kendi krallığına yani yer altına, ölüler diyarına götürmüştür. En sonunda Zeus'un arabuluculuğu ile Persefone'nin yılın yarısını yer altında, diğer yarısını ise annesi Demeter'in yanında yer üstünde geçirmesine karar verilir. Persefone, kocası Hades'in yeraltı krallığından, ölüler diyarından yani tekrar yeryüzüne geri döndüğü zaman kucağında oğlu bolluk ve bereket tanrısı bebek Plütos vardır. Plütos'un aslında Demeter'in çiftçiden olma oğlu olduğu da rivayet edilir. Ama her halükarda Persefone yeryüzüne çıktığı zaman bebek Plütos vardır. Önemli olan onun varlığıdır. Ha annesi, ha teyzesi çok da önemli değil yani. Persefone'nin geri dönüşüyle annesi bereket tanrıçası Demeter tabiatı canlandırır. Ekinler büyüyüp olgunlaşmaya başlar. Demeter'den ayrılma zamanı geldiğinde ise Persefone yine yeraltı ülkesine geri döner ve tabiat bereketini getirir. Artık hasat ve tohumlama zamanıdır. Yani ölüler diyarının zalim kraliçesi Persefone, bahar kraliçesi Persefone, ilkbahar ile hayat getirir, sonbahar ile de ölümü. Persefone'nin ölüler diyarından yeryüzüne çıktığı zaman kucağında olan oğlu verilen ana mesaj burada bolluğun yer altından geldiğidir. Ancak antik Yunan'da bu mitoloji bir bitişi değil, ilahi bir döngüyü açıklar. Bolluk, bereket, sıhhat sahibi olmak için önce ölmek gerekir. Ölüm bir bitiş değil, aksine döngünün kendi içinde
kendi içindeki bir başlangıcıdır. Buna da en güzel açıklama, en güzel örnek zannediyorum kendi kuyruğunu ısıran Ouroboros'tır. Yani sonum başlangıcımdır. Bahar aylarında bahar aylarında ekinlerin büyümesi, sonbaharda hasat ve gelecek sene için tohumlama yapılması ile de açıklanır bu durum. Bu mitolojide, Persefone mitolojisinde. Kış ayları ise tohumun toprak altında filizlenip güçlenmesi ve tekrar boy vermesi için dinlenme ve dönüşüm aylarıdır. Araf suresi 57. ayette kıyam gününde mezarlarımızdan kalkışımızı bu minvalde açıklar. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Ek olarak Van'da hüküm sürmüş olan Urartular da ölümü istirahat dönemi olarak nitelendirmişlerdir. Hem antik Yunan'ın hem de Urartuların dini inançları gereği ölümden sonra yaşamın var olduğuna ve ölümü tekrar geri dönmek için bir dinlenme ve yeniden toparlanma safhası olarak inandıklarını görüyoruz buradan. Tıpkı semavi dinlerdeki gibi. Burada fark ettiyseniz anahtar kelime topraktır. Dinlenmenin ve yeniden hayat bulmanın özünü toprağın bağrına girmek oluşturuyor. Belki de bu sebepten dolayı dünyanın birkaç bölgesi hariç tüm tarih boyunca ölüleri toprak altına yatar biçimde gömmemizin sebebi de bu olabilir. Ölünün ardından huzur içinde uyusun deriz. Ölünün hoşuna gitmeyecek bir durum olduğu zaman mezarında dik oturmuştur rahmetli deriz. Yani ölünün arkasından bütün sözsel ifadelerimiz hep dinlenme üzerinedir. Bu kadar da tesadüf olamaz sanırım. Evet, konumuzun en başına geri dönelim. Topraktan yaratıldık ve dönüşümüz yine toprağa olacak. Oradan tekrar dirilteceğiz. Peki, yaşarken toprakla tedavi olamıyor muyuz? Bilirsiniz Anadolu'da pek çok kişinin diğer insanlardan sakladıkları en az bir tane geleneksel reçetesi vardır, bir kürü vardır. Rahmetli anneannemin de vardı. Cilt rahatsızlıklarını tedavi eden bu kürü vermeyeceğim tabii ki. Ama içerisinde doğal bir taş türü olan göktaş, yani diğer adıyla Sky Star, meteor değil, Sky Star olduğunu öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Yani taşla ne alaka diye. Çünkü hiç düşünmemiştim toprağı, taş bir kürün içerisinde kullanmayı. Gel zaman git zaman babamın rahatsızlığından dolayı hastane ziyaretlerimizden birinde yanımızdaki yatakta yatan amca da yanık tedavisi için değersiz bir taş türünün kullanıldığını söyleyince epey şaşırmıştım. Yani düşünün, o da ciltle alakalı bir kür ve yine toprağı kullanıyor, yine bir taş türünü kullanıyor. Bu çok enteresan. Üstüne üstlük Çin mitolojisinde 8 tane ölümsüz vardır. Bu 8 ölümsüzden biri olan ve tek kadın ölümsüz He Xianggo, yani telaffuzum için kusura bakmayın lütfen. He Xianggo'nun Mika elementini yutarak ölümsüz olduğunu öğrenince tamam dedim, yani burada bir şey var ama ne var? Hemen Mika elementi nedir? Önce onu cevaplayalım isterseniz. Bir mineraller grubudur. İçerisinde alüminyum ve silisyum bulunur. Alüminyum ve silisyumun dışında zaman zaman potasyum, magnezyum, lityum elementleri de içerebilir. Ayrıca mikaların içerisinde suyun yanı sıra flor ve koyu renkli mikalarda demir de bulunur. Yani çok enteresan bir mineraller grubundan bahsediyoruz. Vücudumuzda olan mineraller grubundan bahsediyoruz farkındaysanız. Yukarıda şöyle bir değindiğim, az önce şöyle bir değindiğim geleneksel tedavi kürleri bahsetmiş olduğum gibi hep
cilt rahatsızlıklarının üzerine, cilt rahatsızlıklarını iyileştirmekle alakalı. Yani cilde sürülen bir şey. Yalnız çok enteresandır. Hesap gününde kendi derimiz, cildimiz de bizim aleyhimize şahitlik edecektir. Bunu da Fussilet Suresi 20. ayet ve 21. ayetlerde görüyoruz. 20. ayette diyor ki, nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendi aleyhine şahitlik ederler. Yine aynı surenin 21. ayetinde onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de der ki, bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz. Bu ayetin bir enteresan tarafı, kişinin diğer organlara değil de, yani gözüne kulağına değil de direkt olarak kendi derisine, cildine hesap soruyor. Cildi de ona yanıt veriyor, farkındaysanız. Buna en büyük etken olarak da ben şunu görüyorum. Diğer organlar gibi elbette ki onlar da topraktan yaratılmıştır. Deri de topraktan yaratılmıştır. Topraktan yaratılmış olması yetmiyormuş gibi bir de ölüm halinde toprağa gömüldüğümüz zaman vücudun toprakla asıl temasını sağlayan organdır aynı zamanda cilt, derimiz. Bu bağlamda özellikle ondan hesap soruyor. Zaten Müddessir suresi 27. ve 28. ayetlerin bildirdiğine göre kişi cezalandırıldığı zaman cehennem alevi derisini kavuruyor. Yani bir manada toprakla beden arasındaki o irtibat çekilip alınıyor kişiden. Belki de yanılıyor olabilirim ama benim şahsi düşüncem bu. Az önce bahsettiğim tedavi kürlerinin içerik bilgisini yeniden dirilmekle ilgili bilgilerimize birleştirince modern bilim neden toprakla tedavi olanaklarını araştırmıyor diye düşünmüyor da değilim. Evet, doktora gittiğimiz zaman vücudumuzda eksik olan minerallere bakılıyor. Ama en azından biz hastaların kendisi burada çok da fazla dikkate almıyoruz. Demir mi eksik? Önemli değil. Sadece demir eksikliği varmış ya da sadece kalsiyum eksikliği varmış. Halbuki demir eksikliği, kalsiyum eksikliği veya diğer minerallerin eksikliği bildiğimiz gibi vücutta çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Baktığımız zaman vücudumuzda ihtiyaç duyduğumuz kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko, potasyum, demir vesaire tamamının toprakta da mevcut olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda topraktan yaratılma olgusuna da bir açıklamadır. Zaten pek çok müfessir de bu argümanı da kullanır. Toprakta yer alan minerallerle vücudumuzda yer alan minerallerin ve hatta suyun içinde yer alan minerallerin benzer olması, paralellik göstermesi bu argümana da çok ciddi bir destektir. Topraktan yaratılıp yeniden topraktan dirilteceğimize göre eskilerin bizzat toprağın ve taşın kendisini kullanarak tedavi biçimleri geliştirmeleri gayet de mantıklı geliyor artık. Mantıksız olan bu şekilde düşünme biçimini toplumların ve modern bilimin terk etmesi olabilir mi acaba? Sanırım eskilerin masallarından öğrenecek daha çok şeyimiz var. Artık hatırlamanın zamanı geldi sanırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyor ve bu konuyu şimdilik burada kapatıyorum. Hala abone olmadıysanız da sizleri kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Sağlıklı ve bilgiyle kalın. Teşekkürler.